Herkese merhaba. Kutsal metinlerin derinliklerine daldığımız bu yeni görsel incelememize hoş geldiniz. Bugün sabır denince akla gelen ilk ismin, yani Hazreti Eyyub'un o destansı hikayesini ayetler ve tefsirler ışığında kronolojik bir sırayla masaya yatırıyoruz. Amacımız sadece tarihi bir olayı anlatmak değil, asıl mesele insan iradesinin ve sabrının sınırlarının nasıl test edildiğini tam olarak kavramak. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi daha en başından size çok net bir soru sormak istiyorum. Düşünün, her şeyinizi, sağlığınızı, sevdiklerinizi, bütün malınızı, mülkünüzü bir gün içinde bir anda kaybetseydiniz ne yapardınız? İnanın, bu öyle sıradan, farazi bir soru değil. İnanılmaz bir kayıp ve derin bir ıstırap hikayesinin tam kalbi. Gelin bu sarsıcı hikayenin içine hep birlikte girelim. 1. Bölüm. Seçilmiş bir elçi. Eyyub. Öncelikle yolculuğumuzun zaman çizelgesine kısaca bir göz atalım. Böylece önümüzdeki dakikalarda neleri göreceğimizi netleştirmiş oluruz. Birinci aşamada o muazzam nimetlerin ve elçilik görevinin olduğu dönem var. En'am suresi 84. ayet bize bunu işaret ediyor zaten. Ardından yıllar sürecek olan o ağır imtihan dönemi başlıyor. Üçüncü aşamada her şeyi değiştiren o mucizevi ilahi şifa anı var. Ve son olarak rahmet ve iade aşaması. Hikayemiz aynen bu kronolojik sırayı izleyecek. 2. Bölüm. Büyük sınav ve kayıplar. O ihtişamlı ve nimetlerle dolu dönemin ardından işler bir anda değişti. Eyyub peygamberin o devasa serveti adeta ellerinin arasından kayıp gitti. Evlatlarını kaybetti. Ve en kötüsü eşi benzeri görülmemiş bir fiziksel ıstırabın, yatağa mahkum eden bir hastalığın içine hapsoldu. Yanında o vefakar eşi ve birkaç dostundan başka kimse kalmamıştı. Tamamen izole olmuştu. Kaynaklara, özellikle de Sa'd suresi 41. ayete baktığımızda çok çarpıcı bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Şeytanın dokunuşu. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Tefsirlere biraz yakından bakarsak, bunun sadece bedensel bir hastalık olmadığını çok net görüyoruz. Bu ifade, o en karanlık, en yalnız saatlerinde hissettiği şiddetli fiziksel bitkinliği, dayanılmaz acıyı ve zihnine sürekli fısıldanan o vesveseleri, şüpheleri temsil ediyor. Yani yaşadığı ızdırap, bedensel olduğu kadar aslında çok derin bir zihinsel ve duygusal çöküştü. 3. Bölüm. Derin sabır ve yakarış. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar süren akıl almaz bir acı. Ve buna rağmen Hazreti Eyyub bir kez bile isyan etmiyor. Ama sonuçta o da bir insan değil mi? Bedeni ve ruhu o nihai kırılma noktasına geldiğinde içindeki o sessiz sabır adeta efsanevi bir yakarışa dönüşüyor. Sa'd suresi 41. ayette onun o son derece samimi itirafını duyuyoruz. Rabbim, şeytan bana bitkinlik ve acı dokundurdu. Bakın, bu cümle aslında Eyyub peygamberin o muazzam insanlığını yüzümüze vuruyor. Acısını, yorgunluğunu, tarifsiz çaresizliğini yaratıcısına en savunmasız haliyle açıyor. Umutsuzluğun tam dibinden gelen, inanılmaz dürüst bir itiraf bu. Ve işte bu nokta, onun bu yakarışının kesinlikle bir şikayet olmadığını bize harika bir şekilde kanıtlıyor. Enbiya suresi 83. ayette de şöyle diyor: "Bana felaket dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Yani buradaki o ince çizgiyi fark ettiniz mi? Asla "neden ben, neden bu adaletsizlik beni buldu" demiyor. İçinde bulunduğu o korkunç duruma isyan bayrağı açmıyor. Aksine durumu sadece tespit edip şifa verecek tek kaynaktan merhamet diliyor. İşte bu mutlak teslimiyet hali, onun bu akıl almaz manevi sınavının zirve noktasıdır. 4. Bölüm. Şifa kaynağı ve ilahi yardım. O kadar uzun yıllar süren sessizlik ve sarsılmaz bir sabrın ardından nihayet hikayenin kırılma anına geliyoruz. İlahi cevap, Eyyub'a son derece eylemsel, pratik ve mucizevi bir şekilde ulaşıyor. Sa'd suresi 42. ayette Allah'ın bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini çok net adımlarla görebiliyoruz. Aslında Allah ona doğrudan "iyileştin" deyip konuyu kapatabilirdi, öyle değil mi? Ama hayır, ona çok aktif komutlar veriyor. Ayağını yere vur, işte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su. Bakın, adım 1, harekete geç, ayağını yere vur. Adım 2, yıkan ve adım 3, suyu iç ve şifa bul. Yani Eyyub ne kadar bitkin, ne kadar yorgun olursa olsun o mucizeyi elde edebilmesi için önce kendi iradesiyle o adımı atması, fiziksel bir çaba göstermesi gerekiyordu. 5. Bölüm. Çifte rahmet ve iade.
Şimdi bu mucizevi iyileşmenin hemen arkasından olanlara bir bakalım. Enbiya suresi 84. ayet bize ilahi merhametin sadece bozulanı tamir etmekle kalmadığını, aynı zamanda o nimetleri nasıl katlayarak çoğalttığını gösteriyor. Şu iki uç arasındaki devasa zıtlığa bir bakar mısınız? Bir tarafta Eyyub'un tam anlamıyla dibe vurduğu o an. Derin yalnızlık, kemiklerine kadar işleyen bir hastalık ve sahip olduğu her şeyin yok oluşu. Diğer yanda ise sağlığının kusursuz bir şekilde geri verilmesi, kaybettiği ailesinin tam 2 katıyla iade edilmesi ve ulaştığı o olağanüstü manevi makam. İşte o dillere destan sabrın ardından gelen ilahi rahmetin boyutu tam olarak bu kadar muazzam. 6. Bölüm. Sabrın sembolü ve öğütler. Artık incelememizin sonlarına yaklaşırken Eyyub'un o en karanlık ve buhranlı günlerinde can yoldaşı olan eşine ettiği yeminle ilgili çok tartışılan ama bir o kadar da ince bir detaya değinmek istiyorum. Saat suresi 44. ayet aslında muazzam bir ilahi şefkat örneğidir. Hastalığının en şiddetli anlarında şeytanın da vesvesesiyle yaşadığı anlık bir üzüntü ve öfkeyle Eyyub eşine bir yemin etmişti. Hastalıktan sonra ayet ona şuna emrediyor: eline bir demet sap al. Yani 100 tane incecik saptan oluşan bir demetle eşine sadece bir kez hafifçe dokunması, yeminini yerine getirmesi için tamamen yeterli sayılıyor. Çoğu zaman yanlış anlaşılan bu durum aslında bir ceza falan değil. Tam aksine en zor anlarında onu bir saniye bile yalnız bırakmayan, o vefakar eşine en ufak bir zarar gelmesini engelleyen muazzam merhametli bir ilahi formüldür. Ve günün sonunda hikayenin bütün özünü toparlayan, Hazreti Eyyub'u bizler için ebedi bir sembole dönüştüren o muhteşem ayet karşımıza çıkıyor. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. O daima Allah'a yönelirdi. İnanılmaz etkileyici değil mi? Bu kısacık cümle onu sadece hastalıktan kurtulan bir adam statüsünden çıkarıyor, zorluklar karşısında gösterilen o sarsılmaz duruşun ve ne olursa olsun pusulayı yaratıcıya çevirmenin ebedi bir mührü haline getiriyor. Evet, Hazreti Eyyub'un kaynaklardaki izini sürdüğümüz bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Ama gitmeden önce sizi şu kışkırtıcı, hayatın içinden soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hayatınızın en karanlık, en çaresiz hissettiğiniz o kırılma anlarında, umutsuzluğun sizi paramparça etmesine izin mi vereceksiniz, yoksa sabrınız, tıpkı Eyyub'un yaptığı gibi sizin de en büyük gücünüze mi dönüşecek? Çünkü gördük ki sabır, öylece oturup beklemek değil, harekete geçen, inançla yoğrulan en yüce erdemdir. Bu muazzam hikayeyi kendi hayatınıza uyarlayarak biraz düşünmenizi isterim. Öğrenmeye, keşfetmeye ve elbette sabretmeye devam edin. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.